Horobox TV'den herkese merhaba. Bugün uzun zamandır merakla beklenen, takipçilerimizden bolca bize yönlendirilen bir soruyla karşınızdayız. Paneray dosyasını açıyoruz. Evet. Burada Grand Paneristi olarak nitelendirdiğim Serdar Oğal'la, az sonra anlayacaksınız neden böyle hitap ettiğimi kendisine, birazcık Paneray'ı ve markanın yıllar içindeki geçirdiği değişimden konuşmak istiyorum. Paneray ile ilgili senden bir şöyle kısaca markanın tarihine dair bir giriş alalım. Ya Doruk, biliyorsun senelerdir ikimiz de Paneray tutkunuyuz diyebilirim. Ben biraz daha işi globalleştirdim. Bu paneristi topluluğuna biraz daha girdim. Onların toplantılarına gittim. 90'lı yılların ortalarında, 93-94 yılında ilk kez sivil halka satışa başlayan bir marka oldu. Officine Paneray. O zaman bir İtalyan şirketiydi. 97 yılında da o zamanki adı Vendome, şimdiki adı Richemont diyebileceğimiz bu İsviçre firmasına satıldı ve hikaye efsane CEO Angelo Bonatti ile beraber başladı ve 20 sene tamamen o kişinin sırtında bence devam etti. İtalyan ruhunu ve tarihinde yaşadığı detayları kullanarak bir 20 sene geçirdiler. Officine Paneray ondan sonra farklı bir yüze döndü. Zaten bugün konuşmayı planladığımız konu da bu Paneray'ın yeni yüzü. Peki, şimdi öncelikle biz neden bu markaya bu kadar yöneldik? Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çok ilginçtir. Aslında 90'lı yılların işte ortalarından sonlarından bahsediyorsun. O yıllarda sosyal medya yok. YouTube, Instagram gibi oluşumlar yok. Evet. Yani bugünkü aslında çok kolaylıkla bilgilere ulaşabildiğimiz platformların hiçbiri henüz daha icat dahi edilmedi. Yani %1'i bile yoktu diyebiliriz. Aynen öyle ve biz ona rağmen dünyadan binlerce insan bir tutkuyla, yani Paneray tutkusuyla bir araya gelmeyi başarabilmişti. Evet. Sen de bu oluşumun bir üyesiydin veya hala üyesisin. Belki çok eskisi kadar aktif değilim tabii. Detaylı açıklarsın. Dolayısıyla bizi aslında markaya yönelten esas unsurlar neydi sence? Markayı Paneray CEO'su Bonatti'nin hem benim kişisel konuşmalarımda da tekrarladığı, ki her zaman söylediği bir açıklama var Paneray ile ilgili. Paneray is a soul diyordu. Yani Paneray bir ruh halini yansıtan sadece bir saat değildi. Biz de bunu keşfetmiştik. Paneray'ın özellikle paneristi.com üzerinden, ki o dönemde dediğin gibi sosyal medya falan bu kadar aktif değildi ama paneristi.com diye de bir gerçek vardı. Her sene P-Day yapılıyordu ki hala yapılıyor. O dönemde bu insanları bir araya getiren, bu topluluğu bir arada tutmayı başaran bir araçtı bu ve biz de bunun içinde olmaya çalışıyorduk. Zaten Paneray'ın da bence hala bugünkü başarısının altında Paneristi gibi bir oluşumun yarattığı o duygusal durum yatıyor. Şimdi markanın sürekli bu Bonatti ile olan röportajlarından da hatırlıyorum. Yani Paneray demek DNA kelimesiyle eşleştirilebiliyor. Bu markanın DNA'sı denen bir tasarım dili var. Bununla ilgili bizi biraz bilgilendirir misin? Bütün detayları bir kenara bıraktığımızda aslında kuruma kolu ve koruması baktığın zaman Paneray'ı ilk anlatan tasarım detayı olarak ortaya çıkıyor. Onun yanı sıra sade ve görülebilir bir kadran, ki eğer bu kadranda 36912 yazılıysa biraz daha olayı Paneray'a yaklaştırıyor. Ruhunu pekiştiriyor. Evet, aynen öyle ama Angelo Bonatti'ye sorduğumuzda da hani tek bir Paneray alsaydın ne olurdu? O Luminor Marina diyor. Marina dediği de aslında 9 hizasına yerleştirilmiş küçük saniyeden bahsediyor. Yani Luminor dedikleri kasa olacak. Kurma kolu tepe koruması zaten olması gereken bir detay. Ve tabii şu son dönemde gördüğümüz gibi ufak boyutlarda bilezikli falan, tabii bunlar bana oraya da geleceğim. Paneray'ı maalesef anlatmıyor yani. Yani tabii Paneray tarihi deyince aslında ister istemez bir Rolex'e de el atmak gerekiyor. Evet. Neticede ilk çıkan Radiomir modeli, yani bugün Radiomir kasayla eşleştirilmiş bir isim ama aslında o kadranındaki radyum ışıldayan malzemeden geliyor. Sonrasında Luminor'un o bahsettiğin kurma kolu koruma tasarımıyla eşleştirilen tasarımı aslında radyumdan vazgeçilmesinden ve sonrasında oraya uygulanan Lumino'ya dönüşler. Luminova isimli ama tritium kullanılıyor işte bildiğin üzere. Yani Paneray aslında hikayesiyle de çok ikonik, işte zamanında hep donanmalara, farklı milletlerin ordularına uygun ürünler çıkarmış. 60 milimlik bir Egiziano, yani bu Mısır ordusuna yapılan bir saat var mesela. İnsanlar onun peşinde koşuyor, koleksiyon değeri müthiş seviyede. İşte bu tutkuyu yaratmak çok kolay değil. Peki, şimdi bu DNA'dan bahsediyoruz. Biliyorum senin koleksiyonunda çok fazla sayıda Paneray vardı. Bugünkü durum herhalde eskiye göre biraz daha sakin yani ilerliyor. Takmadığım için birçok saatten kurtuldum yani. Kurtulmak, işte bak bu kelime aslında biraz dramatikleştiriyor olayı. Eskisi kadar aktif olmayan hem Paneristi özelinde hem senin özelinde bu yolun bu şekilde ilerlemesine sebep olan faktörleri de bir sıralayalım bence. Benim Paneristi olmamın sebebi, senin zamanında Paneray'la çok içli dışlı olmanın sebebi bu tarz detayları paylaşıyor olmamızdı. Bu tarz detaylarla ilgili bilgimizin olmasıydı. Dolayısıyla o dönem maalesef artık
kapandı. Ne zaman kapandı? Ben 2016 ya da 7 tam hatırlamıyorum, bu PIDE'ye gittiğimde Berlin'e ikinci bronzoyu çıkarmıştı Panerai. Bonati'nin kendi ağzından bronzo sadece bir tane olacak diye bir açıklama vardı. İkinci çıkınca zaten hali hazırda en kötü paneristinin saat kutusunda 10 tane Panerai vardı ki hepsi birbirine benziyor diye eleştiriler vardı. O dönemde Maalesef. artık insanlar Panerai almayı bırakmıştı. Richemont grubu da sadece Panerai seven, paneristi ya da ismini nasıl koyarsan koy, o insanlarla hayatına devam etmek zorunda değil. Bir şeyleri değiştirmeleri gerekiyordu. Çünkü artık insanlar Panerai almıyordu. O zaman adetler de tabii artmaya başlamıştı. Ne oldu? 20. senenin sonunda Angelo Bonati'ye veda ettiler. Daha yenilikçi, sektörü farklı bir gözle görebilen, daha çok seyahat edebilen, daha çok ortamlarda görülebilen, event konseptine daha uygun Jean-Marc Pontre diye çok özel bir adamı markanın başına getirdiler ve değişim orada başladı beraberce. Şimdi Pontre öncesi ve sonrası, biz eskiden Bonati öncesi sonrası diyorduk. Şimdi Evet, olay Pontre bambaşka bir, öncesi çünkü ve sonrası. yeni nesil saatçilik, Panerai'cılık daha doğrusu Pontre ile başlıyor. Ve müthiş bir kimlik değişiminden bahsediyorum. Evet. Kimlik değişimi her zaman kötü olmak zorunda değil. Biz belki çok o paneristi tabiriyle pürist, yani o saf, katıksız halini sevdiğimiz için veya o kısmıyla tanıştığımız için markayla eski tasarımlara daha böyle bir duygusal yaklaşıyoruz, ama Pontre sonrasında da köklü değişiklikler mevcut. Hep işte Bonati'nin, sen o sade tasarımlarından bahsediyorsun. Bugün komplikasyonlu Panerai'ler görüyoruz. Perpetual kronograf, böyle transparan kadranlı Doğru, Perpetual modelleri takvimli var. modeller var. Minute Repeater var. Yani Panerai tarihiyle nasıl özdeşleştireceğimi şaşırıyorum, ama öte yandan saat dünyasında da büyük yankı uyandırıyor. Panerai'nin tarihine döndüğümüz zaman İtalyanca bir tanım var. Laboratorio di idee. Yani fikir laboratuvarı gibi, yani yenilikçilikten bahsediyor. Şöyle düşün. 1995'teki yenilikçilikle, laboratuvar konseptiyle 2022-2023'teki konsept tamamen farklı. Yani o gün adamlar ne yapıyordu? Çok ufak bir değişiklik bile o laboratuvardan çıkmış bir fikir oluyordu. Bugün baktığın zaman aslında yine aynı durum söz konusu. Yani Panerai'nin Minute Repeater'ları olsun, baktığın zaman Perpetual Calendar'ı olsun ya da o Eileen tekneye ithafen yaptıkları model olsun, bir sürü şeyde aslında farklı yenilikleri, bir laboratuvardan çıkmış bazı tasarımları görüyoruz orada. Halihazırda Panerai'nin tarihiyle bir bağdaştırma yapılacaksa bu Laboratorio di Idea'yı hala gördüğümü söyleyebilirim. Jean-Marc Pontre ilk geldiği sene biz oradaydık, fuardaydık, oturduk, ilk röportaj yapanlardan biri de Horrocrux'tı. Adam dedi ki, yani ben dedi daha oturduğumda ilk dedi baktım submersible diye bir şey var ve bu benim için bir hazineydi dedi ve ilk icraatım bu hazineyi kullanmak olacak dedi. Ne yaptı? Submersible ayrı bir model ailesi yaptı. Bununla beraber Submersible'a bir değer kattı. O değerlerden bir tanesi de deniz temasıyla çok eşleşen bu model ailesini geri dönüşümlü bir kutuda satmaya başladı. Biliyorsun aslında Panerai'nin kutu konsepti de çok önemli. Ama ne oldu? Çok önemli bir değişiklik gördük. Böyle askeri bir kutu gibi tamamen işte denizden toplanan materyallerden geri dönüşümlü olarak falan kullanılmış diye başladı ve öyle devam etti. Ama o sene Submersible bence markanın bütün yüzünü değiştirdi. 3 tane Special Edition Submersible modelle hayatına devam etti ve bu 3 tane Special Edition modelin bir de Experience'la, yani deneyimle satılan birer tane versiyonunu koydu yana. Tamam, fiyatlar öyleydi böyleydi falandı filandı ama yani markanın yüzünü Submersible'la başladı ve tamamen değişikliğe doğru gitti. Enteresan bir durum. Ben TC kimlik numaramdan önce Panerai referanslarını ezberlemiştim. Yani o kadar markaya bağlıydım. Evet. Bugün geldiğimiz noktada evet, belki ben biraz Bonati kafasında kalmışım. Onu hissediyorum ama Pontre'nin yenilikçi ve gençlik aşıları markaya herhalde ticari açıdan da saatçilik açısından da müthiş katkılar sunuyordur. Rakamlara baktığın zaman çok başarılı. Son olarak kollarımızdaki saatlerden bahsedelim. Sende Paneristi'nin 10. yılına, bende de Paneristi'nin 20. yılına özel olarak üretilen saatler var. Ben çok seviyorum. Radyo Mirkası'nın bence Panerai tarihi açısından bambaşka bir önemi var ama özellikle bu kolundaki 360 modelinin ilk çıktığı zamanı hatırlıyorum. Paneristi.com tabiri caizse yıkılmıştı. Birbirine girdi. Birbirine girmişti. Ben alamamıştım yani. Evet, sen de sonradan başka bir alandan. Bir arkadaşımdan yani ben şeyi hatırlıyorum, işte bir yaz tatilindeyim o sırada. Amerika'daki butiğe ulaşmaya çalışıyorum. Bir telefonla falan nasıl alırız, ne yaparız diye. Zaten dakikalar içinde de saat tükenmişti. 300 adet limitli. Evet. O yıllar için şunu düşünüyorum. Siz işte o zaman için içinde Unitos olan, ki sonradan tamamen Panerai in-house üretime geçti. Çok basit, sadece 2 kollu, çok basit kasalı, kadranlı
bir saatin birkaç bin kişi için bu kadar büyük bir heyecan yaratması çok şaşırtıcı bir durumdu. Yani bugün ancak Patek tekrardan çelik Nautilus çıkarıyorum derse belki buna benzer bir heyecan yaratılabilir. Peki bu haftada Panerai dosyasını ve markanın tarihi içinde geçirdiği evrimi veya devrimi konuşmuş olduk. Yine böyle ele almamızı istediğiniz konuları sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bizlere iletmenizi rica ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, uzun bir süreden sonra Doruk'la da kamera karşısına geçtiğim için çok mutluyum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz.